Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, yine tahmin edeceğiniz üzere bugün de oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınız oldukça önemli. Eksik etmediğiniz için Allah razı olsun diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde şöyle arkanıza lütfen bir yaslanın. Çünkü Aselsan Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Akyol, Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu ama öyle böyle değil. Oldukça önemliydi açıklamaları. Sizler için kenara köşeye açıklamalarından öne çıkan detayları bir güzel not etmiştim. Onları paylaşacağım ilk olarak. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Sayın Ahmet Akyol neler söylemiş hep birlikte öğrenelim. Aselsan Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Akyol, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini şöyle güzelce bir özetlemişti. İlk olarak mesela Sayın Ahmet Akyol Korkut sisteminden bahsetti. Dedi ki, Korkut sistemi kendisine yönelen drone, seyir füzesi ve benzeri tüm tehditleri parçacıklı mühimmatlarla önce tespit edip sonra onları engellemeye dayalı bir teknoloji. Bu envantere kazandırdığımız ve seri üretimini devam ettirdiğimiz bir sistem dedi. Hemen akabinde ise bunun bir üstünde Hisar A diye isimlendirdiğimiz, bu sefer biraz daha irtifanın arttığı, artık füzelerin devreye girdiği bir sistem var. Burada da Roketsan ile güzel bir işbirliğimiz var. Füzeleri onlar bize sağlıyorlar. Biz de bütün sistemi bir araya getirmek için alçak irtifalı Hisar A'yı tamamlayıp envantere kazandırdık dedi. Hemen devamında bir üstünde de Hisar O'muz var diye ekledi Ahmet Akyol. Orta menzilde Hisar O, bunun da envantere kazandırıldığını ve seri üretime devam ettirildiğini söyleyebilirim. Şimdi de uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırıyoruz. Böylece çok alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar katmanlı hava savunmasını 2024 yılında tamamlamış oluyoruz dedi. Açıklamalarının devamında Ahmet Akyol giderek artan drone tehditlerini engellemek için dronları radyo dalgası yayarak durdurabilen bir teknoloji üzerine çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Son olarak da bileceğiniz üzere İsrail'e yapılan roket atışlarında demir kubbe oldukça konuşulmuştu. Güzel bir kıyaslama yaptı Ahmet Akyol. Uçtan uca hava savunma sistemimize gök kubbe dedik. Bunu şu anda tüm Türkiye satığına yayıyoruz. Demir kubbeyi bizden daha öne çıkaran, bizim şurada eksik olduğumuz bir şey var diyebileceğimiz, ben özel bir konu söylemeyeceğim diye açıklamalarını sonlandırmıştı Ahmet Akyol. Hava saldırısı öyle bir şey ki Rabbim ülkemizi yaşatmasın ama bir ülkeden başka bir ülkeye gerek balistik füzeler gerekse de güdümsüz roketler yöneltildiğinde herkes susuyor, sivil halk sığınaklara çekiliyor ve o an sadece hava savunma sistemleri konuşuyor. Yani aslında hani evin çatısı derken abartmıyoruz. Hemen devamında müjdeler bitmedi. Şunu anlayabilirsiniz, Ahmet Akyol bizim müjdelerin adamları listesine girmeye yavaş yavaş artık aday. Hatta belki de ne dersiniz o listeye alalım mı? Bileceğiniz üzere Sayın Savunma Sanayi Eski Başkanımız İsmail Demir listenin başıydı. İlk listeye ismi onunla birlikte koymuştuk. Daha sonrasında Temel Kodil ben de varım dedi. Listeye dahil ettik. Görünen o ki kıymetli dostlar, Sayın Ahmet Akyol'da az buçuk artık bizim telden çalıyor. Hani hatırlar mısınız? Bundan yaklaşık 1,5-2 ay kadar önceydi. Ben sizlere ne demiştim? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Alper Gezer Avcı, Türkiye'nin ilk astronotu vardı bileceğiniz üzere. Aselsan'ın radarları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezer Avcı'yı tespit etti demiştim. Hatırladınız mı? Kıymetli dostlar, Ahmet Akyol tespit olayının nasıl gerçekleştiğini, o gün neler yaşandığını çok güzel bir sunumda anlatmıştı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Aselsan'ın AIRS radarı 700'den fazla kilometre öteden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tespit etmişti. Olaya ilişkin detaylara ulaştık. Yerli galyum nitrat transistörlerinin kullanıldığı erken ihbar radar sistemi Alper Gezer Avcı'nın görev yaptığı dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'nu görmüş olacağınız üzere 700'den fazla kilometreden tespit etmişti. Şu görüntüleri özellikle de sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Burada mesela bilgiler bu şekilde. Tabii işin uzmanı olmadığımızdan dolayı bir tahminde bulunacağım. Büyük ihtimalle şuradaki sarı bölge Uluslararası Uzay İstasyonu'nu temsil etmektedir diye hani kafamdan bir geçirdim. Dediğim gibi emin değilim. Ama mesela burada bazı dikkat çekici detaylar da vardı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yaklaşık 1.391.000 fitten, sizler için ben hemen çevirisini yaptım, 423-424 kilometre öteden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu
tespit etmişti yükseklik olarak. Hemen devamında ise menzile baktığımızda yaklaşık 774 kilometre öteden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tespit etmiştik. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya Kaan işte abartma. İşte ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu zaten sivil bir istasyon. Askeri hiçbir şekilde radardan gizlenme gibi bir olayı yok. Belki dünyanın farklı ülkeleri zaten ISS'i tespit edebiliyor. Biz de tespit etmişiz. Bunda zor bir şey yok. Yani kısacası ISS gizlenilmeye çalışılmıyor ki her vericisi açık işte bağlantılar geliyor diyebilirsiniz. Ama kıymetli dostlar yani bunun bizim yapmamıza ben sevindim. Yoksa dediğim gibi belki de bu olay dünya literatüründe normal bir eylem ama bizim mühendislerimizin, bizim üniversitelerimizden mezun olan mühendislerin böyle başarılar yakalaması çok önemli. Şimdi mesela ben mezunun kendi tarafıma bir gideyim. Şimdi kıymetli dostlar bizim mühendislerimiz bu çalışmaları yapıyor ve bizim mühendislerimiz Anadolu'daki üniversitelerden mezun olan birçok da mühendis var. Şimdi bu çalışmalar yapılacak ki tercih dönemi geldiğinde benim öğrenci kardeşim diyecek ki biz artık mühendis anlamında bir çağ atladık. Yani örnek veriyorum Anadolu'daki A Üniversitesi'ne giden genç diyecek ki o üniversiteden mezun olanlar Aselsan'a giriyor. Aselsan'da radar teknolojisinde artık dünya ile yarışabilecek bir kapasiteye sahip diyerekten aslında yeni nesil içinde büyük bir motivasyon kaynağı bu yaşanan gelişmeler. Mevzunun bir de bu tarafı var. Gerçekten de Allah nazar değdirmesin. Allah emeği geçenlerden herkesten razı olsun diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde bugünkü müjdeler bitmedi. Hazır mısınız? Başlık çok kısa ama net, bayağı da çarpıcı olacak. Kıymetli dostlar, hayırlı uğurlu olsun. Yerli uçak gemimizi tasarlama çalışmalarına başladık. Yanlış duymadınız. Detaylar bir karşımıza gelsin. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisi için tasarım çalışmalarına başladı. Hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını, güç aktarım yeteneğini artırmak ve ülke savunmasını daha etkin yapabilmek amacıyla Milli Uçak Gemisi projesi başlatılmıştı. Konsept tasarım aşamasında olan gemide yerli ve milli insansız ve insanlı hava araçlarının konuşlandırılması planlanmakta. Bu amaç doğrultusunda havacılık sektöründe ileri gelen Baykar ile TUSAŞ firmaları ile çalışmalar yapılmakta. Fizibilite çalışması yapılan yeni milli uçak gemisi için Deniz Kuvvetleri'nin farklı birimlerinden uzman personelin de katılımıyla Dizayn Proje Ofisi bünyesinde 110 kişilik uçak gemisi çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu uzmanlık alanlarına göre alt gruplara bölünerek konsept tasarımına başlandı. Hali hazırdaki teknolojik kazanım dikkate alınarak gemiden kalkış iniş yapabilecek hava araçları ile pist geometrisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar şu an başladı. Demek uçak gemisi diyorsun. Evet uçak gemisi diyorum. Kıymetli dostlar şimdi bileceğiniz üzere Milli Muharip Uçak Kaan adaşım havalandıktan sonra ben sizlere ne demiştim? Artık Şampiyonlar Ligi'ne çıktık demiştim. Bunlar Şampiyonlar Ligi'ndeki bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen bir takımın aslında transferleri diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde eğer mücadele ediyorsanız uçak gemisine de ihtiyacınız vardır. Bundan dolayıdır ki uçak gemisi belki şu an yani aşırı önemli bir ihtiyaç gibi gözükmeyebilir. Ama ilerleyen aşamada bizim sadece Doğu Akdeniz'de kalacağımızın garantisi var mı? Veyahut da Karadeniz'de gezeceğimizin garantisi var mı? Yok. Bileceğiniz üzere ABD'liler adamlar Pasifik'ten uçak gemilerini bir getirirler. Bir bakmışsınız bir gün Akdeniz'de gezip dururlar. Hatta ulusal medyaya da sürekli işte gemi şurada buraya gitti oraya geldi şeklinde manşet olur ABD'lilerin uçak gemisi. Allah izin verirse ben o manşetleri çok uzak bir dönemde beklemiyorum. Kim bilir belki de İtalyan basını şöyle girecek. Türklerin uçak gemisi İtalya'daki işte Trieste limanına demirledi. Düşünsenize şöyle bir manşet tadından yenmez değil mi? Allah izin verirse kıymetli dostlar bugünler çok yakındır diyorum ve devamında bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize geleceğim. Ama pardon sosyal medya haberlerimize geçmeden kısa bir haberi sizlere aktarayım. Şimdi kıymetli dostlar bileceğiniz üzere Almanya'nın Cumhurbaşkanı rezalet bir karşılama sonrasında Türkiye'de 3 gündür gezip dolaşıyordu. İşte İstanbul'daydı devamında Antep'e gitti en son bugün de
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kendi planları bitti de Irak'taki yaşanan gelişmeler malumunuz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gezi planı sonlanınca kıymetli dostlar nihayet bugün Ankara'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la bir araya geldi Alman Cumhurbaşkanı. Devamında mesela dün bileceğiniz üzere 23 Nisan resepsiyonu vardı. Bu vesileyle 23 Nisan'ınızı kutlamış olayım. Kıymetli dostlar 23 Nisan resepsiyonunda mecliste Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Gazeteciler tabi hemen Yaşar Güler'i bulmuşken hemen bir soru sordular. Dediler ki Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de Eurofighter mevzusu görüşülecek mi diye bir soru yöneltmişlerdi. Daha sonrasında isterseniz Yaşar Güler'in vermiş olduğu cevap bir karşımıza gelsin. Efendim yarın Almanya Cumhurbaşkanı da geliyor bu arada. Bir görüşme olur mu heyetler arasında? Ne yaptın? Nasıl? Döner. Adam döner sağlıyor. Döner bittikten sonra soracağız. Türkiye'ye döner getirmek bilmiyorum kimin fikriydi ama Alman medyası da bu durumu oldukça eleştirmişti. Bild mesela yani Türkler bizimle dalga geçmekte haklı. Türkler Cumhurbaşkanını, Alman Cumhurbaşkanını gale almamakta, ciddiye almamakta haklı diye bir manşet girmişti. Ama şunu da fark ettim. Yaşar Güler yani ne kadar rahat konuşmuş. Almanya'nın Cumhurbaşkanı hakkında diyor ki adam döner kesiyor. Almanya Cumhurbaşkanı demek ki kıymetli dostlar hiç ama hiç gale alınmıyor yani. Bizzat Yaşar Güler'in bu açıklamalarından ben onu sezdim. Yoksa der ki Sayın Cumhurbaşkanı döner kesmekle meşgul bile diye başlayabilirdi cümlelerine. Ama adam diye başlamış. Bilmiyorum ama Almanya büyük ihtimalle Eurofighter'da halen diretmeye devam ediyor. Daha sonrasında da artık Yaşar Güler'e gına gelmiş olmalı ki o diyor uğraşacağı işler yerine saçma sapan döner kesmekle meşgul diye aslında bir atıfta bulunmuş gibi bana geldi diyorum ve akabinde İsterseniz sosyal medya haberlerimiz bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir PKK-PYD elebaşı Salih Müslim'in ağlamasına gideceğiz. Salih Müslim kıymetli dostlar aciziyet itirafında bulundu. Dedi ki Salih Müslim Türkiye'nin yazın kara harekatı yapması muhtemel. Türkler kara harekatına dönecektir. Dronlar ile Türkler sürekli hareket ediyor. Bizimkilerde pek hava savunma gücü yok, beceremiyorlar. Sınır üzerinden uçuyorlar. Daha sonrasında Türk İHA'ları içeriği vuruyorlar diye böyle bir ağlayış hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Durun daha bunlar iyi günleriniz. Sözde Ermeni soykırımı bileceğiniz üzere Ermenistan'da da tabi her sene olduğu gibi bu senede ne yazık ki görmek istemediğimiz görüntülere şahitlik ettik. Kıymetli dostlar Ermenistan'ın başkenti Erivan'da göstericiler Azerbaycan ve Türkiye bayrağını yaktı. Devamında ise yine bugün sabah saatlerine geldiğimizde Ermeni çocuklar Türkiye ve Azerbaycan'a karşı nefret yürüyüşü yaptılar. Yapılan nefret yürüyüşünde dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'la birlikte al bayrağımız yere serilmişti. Ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Sahada cevap veremediklerinden ötürü bu şekilde bayrak yakarak, bayrağımızı yerde sürüyerek Türkiye'ye bir cevap verdiklerini sanıyorlar. Ama en büyük cevabı demir yumruk kafalarına indikten sonra almışlardı. Hep birlikte bir Kan News, İsrail medyasının haberine gidelim mi? İsrail medyasından Kan News, Arap diplomatlara dayandırmış olduğu haberinde Türkiye Gazze'deki savaşın ilk 2 ayında Arap ülkelerinden savaş sonrası dönem için güvenlik planlaması yapmayı teklif etti diye bir başlık atmıştı. Haberin detaylarına indiğimizde buna göre Türkiye ile Arap ülkeleri ortak askeri güç oluşturacak ve bu ortak birlik savaş sonrası Gazze'ye konuşlanacaktı. Türkiye bu yönde hazırlanacak planı ABD ve İsrail'e sunmayı teklif etti. Ancak Mısır dahil olmak üzere Arap ülkeleri bu planı reddetti. Arap ülkeleri Gazze'ye kendi askerlerinin konuşlandırılmasını reddetti. Arap ülkeleri ayrıca Türkiye'nin Filistin bölgesine yerleşme girişimlerine şüpheyle yaklaşıyor. Türkiye'nin Gazze meselesine her fırsatta etki etmeye çalıştığı ve kendisinin önemli bir aktör olarak konumlandırmaya çalıştığını belirtiyor. Katar'daki rehine görüşmelerinde yaşanan başarısızlıklar sonrası Türkiye ön plana çıkmaya çalışıyor. Hamas liderlerinin Türkiye'ye taşınması Türkiye'ye bu konuda daha fazla nüfuz sağlayabilir diye Kan News haberini sonlandırmıştı. Dediğim gibi haber İsrail medyası Kan News'e aitti. Şunu belirtmek isterim, bu haberin doğruluğundan şüphe edebilirsiniz. Hakkınızdır da. Böyle bir haberi yayınlayarak İsrailliler mesela şunu planlamış olabilir. Şimdi biz diyelim ki Gazze'ye Türkler asker getirmek istedi ama Arap ülkeleri buna karşı çıktı. Diyelim de Arap ülkeleriyle Türkiye'nin arasını Gazze meselesinde açmaya çalışalım. Bu mesela onların bir planı olabilir. Bir de işin başka boyutu var. Oldu da bu haber gerçek çıktı. Eğer ki bu haber gerçek çıktıysa
Arap ülkeleri eğer ki Gazze'ye Türk askeri girer de, hatta yani sadece Türk askeri de değil, onların Arap ülkelerinin askerlerini de davet etmişiz Türkiye olarak. Eğer ki bu teklifi sırf Türkler Gazze'ye gelecek diye reddettilerse ben onların hepsinin teker teker kalıbına tüküreyim. Yani çok açığım bu konuda. Yani korkunuz Türk askerlerinin Gazze'ye girmesi mi? Ne yani, Gazze'de şu an işgal varken durum daha mı iyi? Arap ülkeler olarak bu durumdan memnun musunuz? Biz bunu mu çıkaralım yani bu mevzudan? Ama dediğim gibi kıymetli dostlar, İsrail basını olduğundan dolayı bu haberin kaynağı, ben birazcık daha sizlere ilk aktarmış olduğum olaymış gibi varsaydım yaşanan gelişmeleri. Yoksa dediğim gibi böyle bir şey yaşandıysa gerçekten tam anlamıyla kepazelik diyorum ve bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.